Türk lirasıyla çok ucuza Filipinler'de tatil yapmak ister misin? Bak şimdi detayları anlatıyorum. İstanbul Malezya gidiş dönüş 18.000 TL. Malezya'dan Filipinlerin başkentine gidiş dönüş 7.000 TL. Filipinlerin başkentinden Cennet Ada Bohol'a gidiş dönüş 3.000 TL. Yani tüm uçakların tamamı gidiş dönüş 28.000 TL'ye bitiyor. Otel işini nasıl yaparız dersen, bir hafta bir oda 2 kişi 10-12.000 TL'ye bu fiyata çok güzel oteller bulabiliyorsun. Yeme içme nasıl olur dersen, güzel bir öğün kişi başı 400-500 TL. Biraz daha uygun olsun dersen kişi başı 200 TL'ye de gayet güzel yemekler yersin. ATV ile Çikolata Tepeleri turu 800 TL. Günlük motor kiralayayım desen 300 TL. Hem vizesiz hem Türk lirası burada değerli. Hem de turkuaz deniz, beyaz kumsal, tropik hava, gerçek bir cennet tatili yapıyorsun. Türkiye'de kışın herkes üşürken sen burada sıcacık okyanusta yüzüyor, güneşleniyorsun. Tolga tüm detaylar nerede dersiniz? YouTube'da. YouTube'a giriniz, arama yerine Tolga Öztürk yazın. Filipinler videom seni bekliyor. Efendim İstanbul Havalimanı'ndan herkese selamlar. Filipinlere gidiyoruz. Ekibimiz kalabalık. Hemen size ekibimi göstermek istiyorum. Tanıyorsunuz. Bizim müdavimlerden. Selamlar. Onur abim gelmiş, hoş gelmiş. Efendim hemen Filipinlere gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Turkish Airlines'ın Malezya uçağına bindik. Malezya'ya gideceğiz. Malezya'dan da Manila'ya geçeceğiz. Manila'dan da Bohol'a geçeceğiz. 3 tane uçak değiştireceğiz. Hadi başlayalım. İstanbul'dan Filipinlerin Bohol Adası'na yolculuğumuz başlıyor. İlk durağım Kuala Lumpur, Malezya. Türk Hava Yolları ile uçuyorum ve söylemeliyim uçak yemekleri gerçekten iyiydi. Hatta ana yemek geldiğinde o kadar açtım ki video çekmeyi unuttum. Direkt gömdüm. Sonra aklıma geldi, bari dedim kahvaltıyı çekeyim. Omlet falan 10 numaraydı. Üstüne de kahvemi gömdüm, mis gibi. Karnımı doyurduktan sonra son kez bir uyku çektim. Gözümü açtığımda artık Malezya'daydım. İlk durağı tamamladık. Efendim şimdi Malezya'ya geldim ben. Filipinlere gideceğim. Filipinler Manila'ya uçacağız. Manila'nın biletini aldım. Şimdi bir de Manila uçuş yapacağız. İndik 2 saat bekledik. Şimdi 4-5 saatlik bir yolumuz daha var. Manila'ya gideceğiz. Manila'dan bir uçağımız daha var. Malezya'dan şimdi Filipinlerin başkenti Manila'ya uçuyoruz. Bana 68 numaralı koltuk gelmiş. Az daha zorlasak uçak motorunda gidiyorum. Yolculuk bu sefer 4 saat sürecek. Filipin Hava Yolları çok rahat değildi. Yemekler ücretsizdi ama iyi de diyemem. Açlıktan ölmemek için yedim diyelim. 4 saatin sonunda Manila, yani Filipinlerin başkentine vardım. Ülkeye girişte gidiş dönüş uçak biletini soruyorlar. Bir de gelmeden önce e-Travel uygulamasını indirip kayıt oluşturmanız gerekiyor. Nereden geldin, nereye gidiyorsun, nerede kalacaksın gibi soruları dijital olarak dolduruyorsun. Sonra bir QR kod çıkıyor, onu pasaport polisine gösteriyorsun. SIM kart işine gelirsek bana Smart önerildi. 72 GB interneti 1200 peso, yani 20 dolar aldım. Para bozduracaksanız o yeşil bankodan sakın yapmayın. Kur çok kötü. Benim gösterdiğim BDO yazan mavi bankodan bozdurun. Havalimanından çıkıyoruz. Artık iç hat uçuşuna geçeceğiz. Terminal 1'den Terminal 3'e gidiyoruz. Taksiyle yaklaşık 15 dakika sürüyor. Terminale vardığımızda Bohol uçağımızın biletlerini çıkardım. Ve bana 1 numaralı koltuk geldi. Hayatımda ilk defa 1 numaralı koltukta oturacaktım. Gülümsetti vallahi, yalan yok. Artık son kontrollerimiz de yapıldığına göre günün son uçuşunu yapıyoruz. Bohol Adası'na gidiyoruz. Bakalım Bohol'da neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Videomuza devam ediyoruz. En sonunda vardık be. Başardık. Başardık sonunda be. Tam 24 saat. Taksi çağırdım hemen Grab uygulamasından. Taksi gelecek, hemen otele geçeceğiz. Zaten buraya gelene kadar size tüm her şeyi ben anlattım. Artık bundan sonra otele yerleşiriz ve artık kendimizi yarın hazırlayacağız. Yarın da Bohol Adası'nı gezeceğiz. Şu an Bohol'dayız. Evet reisim, şunu senden ricam. Al kanki, benimkini de al. Ver canım ya. Ya çok zor oldu. Ama iyi oldu. Gerçekten uçak üstüne uçak Hello. binmek insanı çok yoruyor. Thank you. Thank you very much. Kapı kapandı mı lan beni? Şu kapıyı kapatsana güzelce. Bak yere bak, yere bak. Otelimize geldik be, Hello. saatler sonra. Sonunda geldi. Bir gün sonra artık yatak yüzü göreceğiz arkadaşlar. Hi, hello. Hello. Videomuza çok kısa bir ara veriyoruz. Ufak bir reklamımız var. Burası benim dükkanım Playbox. Bursa'da konsol sektöründeyim. PlayStation satıyoruz. Ürünlerimiz sıfır, kapalı kutu, bandrolleri üzerinde. Bizzat benim kendi dükkanım burası. Peki garantileri nasıl? Ürünlere 1 yıl garanti veriyoruz. Ama aldığınız ürün 1 ay içerisinde arıza çıkarsa biz ürünü sıfır ile değişiyoruz. Kalan 11 ayda da tamir garantisi veriyoruz. Ben hep yıllardır çektim, siz çekmeyin. Siz çekmeyin diye bizde kullanıcı hatası yok. Müşteriye asla kullanıcı hatası demiyoruz. İçiniz rahat olsun. Playbox'a bekleriz efendim. Havale sorusunda ülkemizin her yerine PlayStation'larımızı gönderiyoruz. Hadi videomuza artık devam edelim. You're in room number 8 and 9. This is the Wi-Fi password. Okey. Oha, resort. Wi-Fi'miz de var burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim havuzunda. Vay, havuz da gerçekten hoş duruyor. Şöyle de bir havuzu var efendim.
Burada böyle tek tek evler var. Biz bu evlerden 2 tane oda kiraladık. Evet, şimdi odalarımıza gidiyoruz efendim. Hello, thank you. Oh, klimamız var. Abi içeride çok güzel bir koku var. Yataklara bakalım hemen. Yatak temizliği benim için çok önemli. O kadar yoldan geldim. Yataklar şöyle bakıyorum. Çarşaf bembeyaz. Yatak tertemiz. Hemen banyosuna bakıyorum bir dakika. Duşlu çok iyi. Tuvaleti iyi. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen banyoyu gördün mü? Duşlu falan da çok iyi. Şu Asya'nın en çok neyini seviyorum biliyor musun abi? Yatakları sert oluyor ya. Ya mükemmel ya. Yatınca böyle içine gömülmüyorsun ya, çok rahat. Ve o kadar yorgun gelmişsin. Şimdi çok güzel kafayı bir koyacaksın. Deliksiz sabaha kadar uyku. Efendim yeni bir günden herkese selamlar. Bohol'daki ilk günümüz ama hepimiz pertiz. Bugün biraz böyle yarım gün gibi geçecek. Ancak kalktık kendimize geldik. Sizi önce bir sahile götüreceğiz. Bir sahili gezeceğiz. Bugün yeni güne başlıyoruz. Araba kiraladık ekip arkadaşlarımızla beraber. Şöyle göstereyim ben size hemen. Tank kiralık neredeyse ya. Gerçekten. Gerçekten öyle. Bir bazukası eksik. Arkaya geç Doçka ile ateş et abi havaya, ne diyeyim sana. Araba Mitsubishi. Mitsubishi'nin şöyle pick-up tarzı bir arabasını aldık. Bu arabayla gezeceğiz Bohol'u. Aracı da ortalama kişi başı 3750 lira verdik. Yaklaşık 4 gün araba bizde kalacak. 4 gün ha. Şöyle bir araç kiraladık efendim. Birazdan yola çıkacağız. Şimdi güzel bir sahile gideriz, gezeriz. Bir okyanus havası alalım. Filipinlere en iyi şekilde anlatmaya devam edelim. Hadi başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım, go. Efendim araba sıfır. Adamlar bize resmen sıfır araba verdiler. 2026 model ve araba sadece 1500'de. Vallahi yanıyor. Hemen bir durduk, kahvaltı yapalım dedik Onur'la. Onur şöyle bir şey aldı. Kanka ne aldın? Tostu göstersene. Kaç para kanka şu tost? Canınız çekmesin arkadaşlar ama aklınıza helal edin. Şu tost bunların parasıyla 61 peso. Yani Şuna ikiye ayır bakalım. İkiye ayır bakalım, peyniri nasıl uzuyor mu? Ablacığım biraz daha Kanka bassaydık biraz keşke daha ya. bastaymış ya. Peyniri var ama biraz daha. Vallahi. Neyse yapacak bir şey Yenir yok. ama ya. Normalde bunun peyniri uzuyor da abla biraz daha basmamış ama içi peynir dolu ha. Kahvaltıyı da böyle aradan çıkardık. 60 lira toz. Efendim plaja geldik ama buradakiler karaoke yapıyordu. İlle sen de gel yap dediler Yiğit'e. Yiğit de yapıyor. Kilim, yol, paspas kenarına, halı flex kenarına, overlock çekilir. 5 dakikada. Özel temizlik. Efendim şimdi aracımızda geldik. Nereye geldik? Çikolata Tepelerine geldik. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Pardon, 1,5 saat sürdü 1,5 yolumuz. saat sürdü. Çikolata Tepelerine geldik. Aracı buraya bıraktık ama ne yapacağız? Hemen buradan ATV kiralayacağız. Şuradaki ATV'lerden kiralayacak. 1 saat kiraladık. 1 saati ne kadar? 1100 peso, 1300 pesoydu. Bir büyük uğraşlar sonucu beyefendi 1100 200 pesoya peso düşürdü. dünyayı kurtaracağım. Hayır 100 lira yapıyor ha. 100 TL yapıyor kilosuyla. Abi pazarlık sünnet mi? Efendim 1100 pesoya anlaştık. 1 saat ATV için. Ben buranın yerel para birimiyle ilgili söylüyorum. Efendim kamerayı kendime bağladım. İnşallah güzel görüntüler çekeriz. Harbiden kullanması zormuş ya. Yani öyle ATV ilk defa kullanıyorum orada. Ben ATV kullanmayı çok basit sanıyordum ha. Ama o kadar kolay değilmiş. Ama oldukça eğlenceli. Yani bence kesinlikle buraya geldiyseniz Çikolata Tepelerine bunu yapmalısınız ya. Umarım size de iyi görüntüler çekebiliyorumdur. Ama çekim yapmak çok zor. Yani yaşım 34. Bu yaşa kadar bunu yapmadığım için kızıyorum kendime şu an. Çok keyifli ya. Oldukça keyifli. Heyecanlı. Şu an gerçekten vallahi konuşamıyorum ha. Hop. Tek yapsam belki bu kadar keyif almazsın. Ama arkadaşlarınla gelip burada bunu yaşamak bence çok değerli. Oy. Göl olmuş bura. Tolga kardeş, bu Çikolata Tepeleri ne iş? Ne işe yarar derseniz onu da anlatacağım efendim.
Ya üstüm başımı görmeniz lazım ya. Abi bu nedir ya? Bas bas bas. Oğlum bir yardım edin lan. Hadi. Allah. Hoppa. Neydi o ilçelerde? Oynakbaşı, oynakbaşı. Oo, hayır, Oymak Bey, Oymak Bey. Oynak Bey devam. Ben de geleyim. ATV'den sonra o çamurlar nasıl gidiyor derseniz işte böyle gidiyor. Oto yıkamada yıkıyor dayı. Efendim şimdi bir tane shuttle'a bindik. Bizi Çikolata Tepelerinin böyle manzarasını gördüğünüz yere götürüyor. Ama siz kendi aracınızda gidemiyorsunuz. Sizi özel bir araçla götürüyorlar ama yan taraf hemen burası yani. Tepenin yan tarafında ofisleri var. Bileti oradan alıyorsun. Kişi başı 100 peso veriyorsun. Ücretsiz olarak kendi servisleriyle de yukarı çıkarıyorlar. Özel araçlar izin vermiyorlar. Tahminen çok kalabalık olmasın, herkes aracıyla gelmesin diye olabilir diye düşünüyorum. Çok mantıklı bir yaklaşım aslında. Bizim Bursa'da Göl yazı. da mesela aynı işini yaptılar. Araçlarla giriyorlardı. Artık yani köy doldu tamamen. En sonunda belediye Abi kardeşim doğru araçla son buraya kadar gel. Bundan sonra ben seni ücretsiz götürürüm dedi. O doğrusu abi, yoksa bunun önünü alamazsın yani. Burada aynısını yapmış. Burası Filipinlerin Boğol Adası'nda bulunan Çikolata Tepeleri. Hani Instagram'da karşınıza çıkan o minik yuvarlak tepeler var ya, işte onların gerçek hali tam olarak burası. Fotoğrafta ne görüyorsanız burada da aynısını görüyorsunuz. Burada 1000'in üzerinde tepe var. Yan yana dizilmiş durumda. Yağmur sezonunda hepsi yemyeşil oluyor. Güneş kavurmaya başladığında ise kahverengi bir tona dönüyorlar. Çikolata Tepeleri adı da tamamen buradan geliyor. Bu tepeler volkan falan değil. Milyonlarca yıl önce denizin dibinde biriken kireç taşı ve mercan tabakalarının zamanla yükselmesiyle oluşmuş özel bir doğal yapı. Hem bilimsel olarak ilginç hem de gerçekten insanı etkileyen bir manzara. Zaten UNESCO da bu yüzden burayı Dünya Miras Geçici listesine almış. Kısacası Bohol'un en özel yeri burası. Ama tekrar söylüyorum, burada gerçekten çikolata yetişmiyor. Sadece kurak sezonunda kahverengiye döndükleri için adı Çikolata Tepeleri. Görüntü benziyor. Olay bu. Efendim şimdi en tepeye çıkacağız şuraya. Daha iyi manzara için ama basamaklar çok fazla. Biraz yorulabiliriz. Ama üstte harika bir manzara olacak. Kaç abi? 777. 777 basamak. Basamak varmış abi burada. Bu Bak. iyi de Tolga abi, iyi. Laos'taki neydi? İşte burada merdiven var. Laos'ta dağa tırmandık. Ya biz bunu çıkarız. Bu ne ki oğlum ya? Biz Laos'taki yere çıktıktan sonra en tepeye çıktığınız zaman da göreceğiniz manzara bu. Şimdi drone kaldıracağız. Drone'la daha iyi manzara alacağım size. Karşıda gördüklerinizin hepsi Çikolata Tepesi. Hani hediyelik eşya falan alabilir miyiz derseniz adamlar vallahi buraya her şeyi yapmışlar. Magnetler. Bak magnetler ahşap mı? Bak magnetler güzelmiş ha. Ben de mesela şöyle bir tişört aldım. Bunun fiyatı da 320 peso. Yani aşağı yukarı 220 lira değil mi abi, aşağı yukarı? Evet. O kadar yapıyor. Hemen 220 hemen. lira yapıyor. Anahtarlıklar var bakın burada Bohol. O da fena değil. O da çok büyük. Şu... Şu Taysiyer maymunu. Tolga bak bu seversin. Bak. Aa bu iyiymiş ya. Bu çok iyiymiş ya. Bunu seversin. Vallahi bunu severim ha. Aga bunu tişörtünü soralım be. Sen Kaç para? Efendim böyle bir yere geldik. Sizi böyle çok tepeden karşı ama insanoğlunun yine kötü yanlar işte. İnsanoğlu gelip burada içmiş, yemiş. Bunu getirmiş buraya da atıp gitmiş ya. Ulan buraya da yapmazsınız be kardeşim. Zaten çıkması dert. Bir de bunları taşımışlar ha. Efendim buranın olayı şöyle. Buraya bence sabaha karşı gelmek lazım. Gün doğumunda falan. Bulutların üzerinde oluyorsunuz ama şu anda tabii öyle bir şey yok. Ben ekrana fotoğrafını koyuyorum. Burada nasıl bir manzara oluyor. Siz bunu
ekrana koyduğum fotoğraftan görebilirsiniz. Ama şu anda böyle güzel bir manzara var ama bulutların üzerinde olayı yok. Birazdan gök patlayacak. Evet. Birazdan yağmur geliyor. Oraya arkadaşlar. yağıyor mu hatta? O su yağmur mu acaba lan? Abi şu o zaman şuraya da başla. İki tarafa da. Değil mi? İki tarafa da. Ben orayı duman zannettim he. Evet. Ben bulut sanki gidiyor zannettim ha. Bakın şu anda da çok felaket bir yağmur yağıyor. Muson yağmurları. Hemen geçiyor zaten. Şu an orayı var ya üf manyak yağıyor ha. Sırılsıklam ediyordur. Sesi de geliyor aslında. Evet. Dünya çok güzel ya. Gezegen Abi harika ya. mükemmel ya. Ya bir şey Yani her yer öyle. Windows masaüstü var ya XP'lerde. Değil mi? Aynı onun gibi değil mi ya? Ama Onur abi. Burada Buyurun. Laos aklıma geldi be. O bambaşka canım. O başka, onun tadı O başka. gerçekten başka. Ya Laos videolarımızı izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz efendim. Bir duygulandık. onu benim gözümde Aa Kaan. Yok hayır Ne başkanım duygulandınız. yapıyorsun? Siz bilemezsiniz. Asya duygusu bilemezsiniz. Kaan şimdi neredeyse ağlayacak. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. İskandinav ülkelerine gidersem oraya geçebilir. Norveç, Danimarka falan. Aa ama kuzey ışıkları diyor. Sen seversin. Gerçekten şu an yağmur iyice genişledi bu arada. Buraya geliyor arkadaşlar yavaştan. Efendim aracı şimdi şuraya park ettik. Biz bir otele geldik. Şimdi Bohol'da bir yerden bir yere gitmek o kadar kolay değil. Mesela bizim bu az önce o çikolata tepelerinden buraya gelmemiz yaklaşık 2 saat sürdü. Hatta 2,5 saat sürdü. Diyeceksiniz ki nereye gittiniz ya ama yollar tek şerit. Tek şerit olunca da maalesef böyle yavaş yavaş geliyoruz. Bu arada bir otele geldik burada. Geceliği ne kadar veriyoruz için burada? Kişi başıyı söyle. Kişi başı olarak. Hı hı. Buraya kişi başı 1400 lira veriyoruz. 1400 lira veriyoruz abi. Böyle bir yere geldik. Şöyle ben size bir aşağı göstereyim. Direkt aşağıdan geliyor. Direkt plaja iniyor. Araba kullanmak kolay burada. O kadar zor değil. Yani insanlar trafikte böyle üzerinize çıkmıyor. Sri Lanka'da çok zorlanmıştım mesela ama burada çok rahattı. İnsanlar arabayı güzel kullanıyorlar. Ama yollar tek şerit ve çok virajlı. Tek gidiyorsun. Ya. Şöyle bir Harika. dinlenme alanı var. Manzaranız bu. Yani bilmiyorum ya. Burası gerçekten müthiş bir ülke Filipinler. Filipinler'de her yerde manzaraya dibine kadar doyuyorsunuz. Keşke zaman olsa da adadan adaya geçsek, o adadan bu adadan geçsek ve müthiş bir gün batımı var. Yani denizin rengi şu anda efsane. Plaj şu an biraz kirli gözüküyor size çünkü gelgitler oluyor. Şu anda aslında tam sezon değil. Tam sezon olsaydı buranın adı beyaz plaj diye geçiyor. White Beach diye geçiyor, beyaz plaj. Ve manzaramız da bu efendim. Şu manzaradayız ya. Güneş batıyor. Günü bitirdik. Bugün şöyle ben de mikrofonu çıkarayım. İlçan Bey'e de uzatayım. Ben yok yaklaştım. Bugün hep beraber çok güzel bir gezi oldu. Drone'ları kaldırdık, gezdik, dolaştık. Harbiden bizim için efsaneydi. Arabayla gezmesi çok güzel. Rahattı. Herhangi bir sorun yaşamadık. Yani ben Filipinleri sevdim. Efendim plajda böyle geziyoruz. Bak burada abi oturmuş mis gibi. Adam ileriye bakıyor. Yani düşünsene İstanbul'da yaşıyorsun veya metropolde yaşıyorsun. Akşam işin bitiyor. Evine gideceksin abi. Filipin denizini. O trafik, korna sesleri. Abi burada Vay oturmuş. Manzarası bu ya. Filipinler'de, Bohol'da adadayız ya. Şimdi mesela manzara bu. Bu abinin ne gibi bir sorunu olabilir yani? Sorun olabilir ama ne kadar stresli olabilir o tartışılır. Suya gelirsek suyun temizliğine bakar mısınız efendim? Su çok temiz. Sadece gelgit olduğundan dolayı bunları görüyoruz. Abi suyun sıcaklığına bakar mısın ya? Rica ediyorum. Ya ayaklarımı ıslatmak istemiyorum Bir ya. şey olmaz. Hani kurur anladın mı? Baksana. Hadi senin için gireyim. Bak. Evet. Çok iyi ya. Sıcacık. Gerçekten suyu çok güzel. Bak karşıya bak. Karşıda bir ada daha var. Muazzam bir gün bakıyor. Ama abi sanki orası başka bir Abi ada. suyu gerçekten çok güzelmiş. İnsan girdikçe giresi geliyor derken nereye kadar geldim? Tolga abi orası sanki başka bir ada. Başka bir ada. Ya zaten bunu Adalar adalardan ülkesi. oluşan bir ülke Filipinler. Adalar ülkesi. Birçok adanın bir araya gelmesiyle oluşan bir ülke Filipinler. Artık ay çıkıyor. Burada hava erken kararıyor. Yaklaşık 5.30-6'da hava simsiyah olmaya başlıyor efendim. Bohol Adası'nın Anda kasabasındayız.
Burası adanın doğu tarafında. Denizin renginin Photoshop'u bile kıskandırdığı bir köşe. Turistler genelde Pangloa'ya gider. Orası kalabalık, gürültü, barlar, gece hayatı. Ama Anda öyle değil. Anda tamamen sakin, tamamen yerel. Tamamen ben gerçekten adadayım hissi veren bir yer. Turist kalabalığından kaçmak, masmavi sularda yüzmek, Hindistan cevizi ağacının altında oturup hayatın yavaşladığını hissetmek isteyenler için en doğru adres burası. Öyle bir yer ki Tolga burayı anlatmasaydı ben burayı nereden bilecektim diyeceğiniz türden. Anda'da oteller Pangloa'ya göre biraz daha pahalı gibi görünse de aslında değer. Pangloa'da gecelik 600-700 TL civarında otel bulabilirken burada 1500-2000 TL bandında çok iyi oteller bulabiliyorsun. Yani pahalı dediğimde öyle büyük bir fark değil. Verdiğiniz paranın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Kısacası Bohol Adası'nda gerçek ada atmosferini hissetmek istiyorsanız adresiniz Pangloa değil Anda olmalı. Efendim şimdi biz de artık restoranda yemek yeriz, videoyu kapatırız. Yarın başka bir gün, yarın yeni bir video, yeni yerler, yeni gezilecek yerler derken bir video daha gelir Bohol'dan. Sonra başka bir adaya geçeceğiz, o sürpriz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.